Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Kullanacağım ip, bakın şöyle farklı şerit halinde bir ip. Şöyle göstereyim. 50 gram bir yumak böyle. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel, farklı, yapımı kolay modellerden. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şimdi lastik yapmayacağım için ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle bir sıra zemin hazırlıyorum. Bu modele dahil değil. Eğer siz lastik üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Şu şekilde. Burada modelimizi kurmaya başlayalım. Çok güzel parlak bir ip. Bakın ekranda da belli oluyordur herhalde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimi şöyle sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bu çıkardığım ilmeği bir kez daha ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra şişimdeki ilmeğimi şöyle sol şişime geçirerek bir kez daha düz ördüm. Bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Çıkardığımız tek ilmeği de bir kez daha örelim. Şöyle görüntümüz olacak. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Daha sonra çıkardığımız ilmeği bir kez daha örelim. Birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğimi de yine aynı şekilde kestim. Çıkardığım ilmeği bir kez daha düz ördüm. Daha sonra bir artırma, kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında bakın artırma yapmadan direkt kesme işlemi yapmıştık. Sıra sonunda artırma yaptıktan sonra kenar ilmeğini örüyoruz. Buna dikkat edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki artırma ilmeğimiz. Bunu düz örüyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. Artırmayı düz, bir sonrakini ters. Artırmayı düz, bir sonrakini ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın bir görüntümüz var. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın bu düz olan ilmeğimi ters ördüm. Ters olan ilmeğimi de örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta kalacak şekilde. Bir sonrakini ters. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İp kendimden tarafta kalacak şekilde.
Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Sıra sonuna kadar böyle devam ettim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet, şöyle. Bakın sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurdum. Model böyle devam ediyor. Şimdi ikinci model kurmadan önce 6 sıra düz öreceğim. Yani ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 6 sırayı tamamlıyoruz. Şöyle 4 sıradan modeli oluşturduk. Daha sonra da 6 sırada bu işlemi yapacağız. Yani 5. sıra ön yüzünde düz örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ters, 7. sıra ön yüzünde düz, 8. sırada ters, 9'da düz, 10'da ters örerek gelelim. Yani 6 sırayı ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek tamamlıyoruz. Evet, 6 sırayı tamamladım. Yani modelimizle beraber toplam 10 sıra örmüş olduk. 4 sırada model kurduk. Daha sonra da 6 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek tamamladık. Toplamda 10 sıramız oluştu. Şimdi modeli tekrar kuruyoruz. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yaparak devam edeceğiz. Sadece şu 4 sırayı tekrar beraber kuralım. Ondan sonrası anlaşılmış olur. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. 4 sıradan oluşuyor deyince aklım 4'e gitti. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Çıkardığım tek ilmeği de bir kez daha ördüm. Düz olarak. Devamında bir artırma yaptım. Önce kesme işlemi, daha sonra artırma işlemi. Yine 2 ilmeği aldım. Düz örerek kestim. Daha sonra çıkardığım ilmeği bir kez daha ördüm. Bir artırma yaptım. Artırmaları unutmayalım. Önce 2 ilmeği kestim. Daha sonra bir kez ördüm. Şöyle bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeği tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. Birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Son 2 ilmeğimi de yine kestim. Bir kez daha ördüm çıkardığım ilmeği. Daha sonra bir artırma yaptıktan sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Buna dikkat ediyoruz. Bir öncekinde de söylemiştim. Sıra başında artırma yapmadım. Sıra sonunda yaptım bakın. Her ikisinde de yaparsak model ilmek sayımız artar. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Şöyle ipimi çıkartayım. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra artırma olan ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini ters örüyorum. Artırmayı düz, bir sonrakini ters örüyorum. Yani bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek ikinci sırayı tamamlıyoruz. Düzlerimiz artırma olan ilmek. Terslerimizde zaten ilmeğimiz ters. Yine ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki bakın bu düz olan ilmeğimi ters ördüm. Bir ters,
İpi kendimden tarafa aldım. Ters olan ilmeğimi de örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Şu ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. İpimiz kendimizden tarafta olacak örmeden alırken. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Bir ters, son ilmeğimi de yine örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Modelin 4 sırasını yine beraber kurduk. Bundan sonra da 6 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Onu göstermeme gerek yok. Bakın model şöyle oluştu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl güzel oldu. Bu ipe de gayet güzel oldu bence bu model. Sizce? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, bundan sonra dediğim gibi şurada 6 sıra öreceğiz. 4 sırayı böyle oluşturduk. 6 sırayı da düz öreceğiz. Ön yüzünde, arka yüzünde ters. Ondan sonra tekrar modeli kurabiliriz yapacağımız örgüye göre. Şöyle bir parçada daha önce yaptım. Onu da göstereyim size. Aynı ipi kullandım. Ama burada da 5 numaralı şiş kullandım. Küçük parçada 4 kullanmıştım. Burada da 5 numara kullandım. Bakın nasıl güzel şöyle dökümlü. Evet. Koton iplerle, merserize iplerle de yapabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerinizde, şöyle salaş örgülerinizde hepsinde kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntümüz var. Modelin arka yüzü de böyle arkadaşlar. Bu parçamda da aynı şekilde başladım. İlmekleri çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Ön yüzüne geçince modeli kurmaya başladım. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, yapımı da kolay modellerden. Sizler nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Şöyle. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.